Şu iddia test edilebilir. Kuantum durum sadece bilgi ise aynı fiziksel gerçekliğe iki farklı durum atanabilir. Eğer içsel bir gerçeklik ise bu imkansız olmalı. Öyleyse hangisi doğru? Bu giriş dalga fonksiyonunun statüsüyle ilgili iki karşıt hipotezi vurgular. Kuantum durumu yalnızca bir bilgi durumuysa aynı gerçeklik farklı dalga fonksiyonlarıyla tanımlanmaktadır. Eğer ontik yapıda yani gerçek ise tek bir gerçeklik iki farklı kuantum durumunu barındırmaz. Bu ikilem deneysel olarak sınanabilmektedir. Popüler anlatıda sıkça söylenir. Dalga fonksiyonu uzayda akan fiziksel bir dalgadır. Oysa durum montun sentezi daha soğukkanlı. Kuantum durum matematiksel bir terimdir. Gelecekteki ölçüm olayları için olasılık dağılımları verir. Üstelik genellikle tek bir sistemin kesin halini değil, aynı şekilde hazırlanmış bir ensemble topluluk halini içerir. Drummond'un 2019 derlemesine göre kuantum durumu, fiziksel uzayda somut bir dalga olmaktan ziyade, ölçüm sonuçlarının olasılıklarını önceden veren bir matematiksel araçtır. Bu olasılık tanımları genellikle bir istatistiksel ensemble'a dayanır. Yani istatistiksel topluluğa dayanır. Aynı şekilde hazırlanan çok sayıda sistemin toplu davranışını tanımlar. Kuantum durum bir parçacığın iç organı gibi somut bir özellik olmaktan çok, o parçacığın gelecekte farklı koşullarda ne yapabileceğine dair bir olasılık tarifidir. Örneğin ensemble demek aynı koşullarda hazırlanmış çok sayıda kopya demektir. Ontik yani varoluşsal demek durumun gerçekliğin bir parçası olduğunun yani fiziksel bir unsura ait olduğunun göstergesidir. Epistemik ise bilgiye çıkarıma ait yani durum gözlemcinin sisteme dair bilgisini ifade ediyor demektir. Bu temel tanımlar önemli. Ensemble'dan kastımız aynı şekilde hazırlanmış çok sayıda sistem kümesi. Kuantum durum genelde tek bir deney değil, böyle bir topluluğa dair olasılıkları verir. Eğer dalga fonksiyonu ontik ise gerçek fiziksel durumun kendisidir. Gerçekliğin bir parçasıdır. Epistemik ise dalga fonksiyonu sistem hakkındaki bilgimize dair bir araçtır. Yani inanç veya bilgi durumudur. Bu noktada genel bir uzlaşıdan bahsetmemiz elzemdir. Kuantum mekaniksel durum vektörünün görevi olasılık üretmektir. Hangi yorumu benimserseniz benimseyin, formülün verdiği şey ölçüm sonuçlarının olasılık dağılımlarıdır. Dolayısıyla durum eşittir olasılık dağılımı ifadesi kavramsal bir başlangıç noktası olarak kabul edilebilir. Örneğin bir madeni para düşünün. Yazı tura olasılığı. Acaba rastgelelik paranın kendisinde mi yoksa atış sürecinde mi? Bu küçük düşünce molası olasılık kavramının kendisine dair sezgilerimizi yoklar. Bir olayın olasılıksal olması o olayın kendisinin belirsiz bir doğaya sahip olmasından mı gelir yoksa bizim sürece dair bilgi eksikliğimizden mi? Bu soru kuantum durumunun ontik mi epistemik mi oluşuna dair sezgisel bir benzetme yapmaktadır. Drummond'un kritik kavramı istatistiksel denge. Aynı hazırlanmış sistem topluluğu farklı ölçüm türlerine hassas ayarlı ancak birbirine zıt şekilde yanıt verir. Örneğin bir elektronu spin z ekseninde %100 yukarı sonuç verecek şekilde hazırladığımızı düşünelim. Şimdi bu sistemi alıp spin x ölçümü yapalım. Sonuçlar %50 yukarı %50 aşağı çıkar. Tamamen rastgele. Eğer demek ki parçacıkta aslında önceden bir x değeri vardı derseniz bunu test etmek için ardışık ölçümler yapıldığında çelişki doğar. Çünkü spin z'yi hazırlayıp spin x ölçülünce rastgele dağılıyor. Ama eğer parçacıkta gizli bir spin x değeri olsaydı onun üzerine tekrar bir ölçüm yaptığımızda tutarsız sonuçlar görürdük. Yani parçacığa her iki eksende birden önceden değer atfedemeyiz. Kuantumdaki tuhaflık tek bir ölçüm sonucunda değil, ölçüm türleri değiştiğinde korunan istatistiksel dengededir. Bahsettiğimiz örnekte her bir elektronun spin x yönünde ne sonuç vereceğini kimse tek atışta bilemez. Fakat topluluğun kolektif sonucu daima %50 çıkıyor. Bir başka deyişle ölçüm sonuçları tek tek belirsiz olsa da topluluk ortalaması öngörülebilir ve sabittir. İşte Drummond'un istatistiksel denge dediği şey tam olarak budur. Bir ölçümde elde edilen tekil sonuçlar sanki birbirini dengeleyerek önceden hesaplanmış bir olasılık oranını topluca tutturuyor. Bu denge ölçüm türüne bağlı olarak değişiyor ve her seferinde yeniden kuruluyor. Dahası kuantum teorisi bu olasılık oranlarını yani dengeyi önceden yazıyor. Ama bu dengenin nasıl veya neden oluştuğunu açıklamak durumunda değil. Yani teori bu topluluğun %50'si şu sonucu verecek diyor. Ancak tek tek parçacıkların
bu sonucu nasıl organize ettiği, her bir parçacığın ölçüm öncesi belirli bir değeri olmadığı halde açıklanmıyor. Fizik camiasında genel görüş bu istatistiksel düzenliliklerin sebebini açıklamanın şu an için kuantum mekaniğinin kapsamında olmadığı yönünde. Bu yüzden istatistiksel denge olgusunu ciddiye alıp temkinli davranmak, özellikle kuantum gerçekliğe dair çıkarımlar yaparken önemlidir. Tek bir parçacığa bakarak onun kuantum durumunu bütünüyle öğrenebilir miyiz? Tek bir parçacığın tek bir ölçümü onun kuantum durumunu anlamamıza yetmez. Çünkü kuantum durum kendini istatistiksel olarak gösterir. Birden çok özdeş hazırlık ve çok sayıda ölçüm gerekir ki olasılık dağılımı güvenilir şekilde ortaya çıksın. Tek bir elektronun ölçümü ansiklopedinin sadece tek bir satırını okumuş gibidir. Tüm ansiklopedi hakkında, yani dalga fonksiyonu hakkında fikir edinmek için o deneyi defalarca aynı hazırlıkla tekrarlamalıyız. Bu kuantum mekaniğinde bilginin doğasının özünde istatistiksel olduğunu tekrar hatırlatıyor. Şimdi soruyu iyice netleştirelim. Kuantum mekaniğinde iki farklı durumun ne kadar farklı olduğunu tek bir sayıyla ölçebiliriz. Buna örtüşme denir. Bu büyüklük durum fonksiyonunun mutlak değerinin karesidir. Bu değer 1'e ne kadar yakınsa durumlar o kadar benzer. Dolayısıyla ölçümle ayırt etmek o kadar zordur. Epistemik sezgi der ki belki de aynı fiziksel gerçeklik bazen birisi bazen de diğeri olarak kodlanabiliyor olabilir. Yani farklı kuantum durumlar altta yatan gerçekliğin kısmen aynı olmasına izin verecek şekilde örtüşen olasılık dağılımları paylaşabilir. Basitçe söylemek gerekirse durum epistemik yaklaşımda dalga fonksiyonu sadece bilgiyi temsil ettiğinden farklı dalga fonksiyonları aynı gerçek durumun farklı bilgi durumları haline gelmektedir. Bu durumda iki farklı durum için alttaki fiziksel parametre uzayında dağılımlar vardır ve bu dağılımlar tam ayrık olmak zorunda değildir. Bir kısmı üst üste gelebilir. Bu üst üste binen kısım her iki dalga fonksiyonunun da ortak paylaştığı fiziksel konfigürasyonları ifade eder. Eğer böyleyse kuantum durum tamamen epistemik demektir. Sadece bilgi farklılığıdır, gerçeklik aynı kalabilir. 2012'de Pusey, Barrett ve Rudolph tam bu sezgiyi sınayan bir teorem ortaya attı. Varsayımlarına göre aynı hazırlanmış sistemlerin alttaki gerçeklikleri de bağımsızdır. Sonuçta eğer durumlar sadece bilgi ise, yani durum epistemikse, bazı durumlarda kuantum tahminleriyle çelişen sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Yani salt bilgi yorumu belirli deney senaryolarında tutarsız. Demek ki aynı gerçeklik iki farklı durumu taşıyamaz gibi görünüyor. Teorem dalga fonksiyonunun epistemik olamayacağına dair güçlü bir argümandır. Dalga fonksiyonu eğer sadece bilgi olsaydı o zaman farklı durumlar aynı fiziksel durumu paylaşabilir. Ama böyle olursa kuantum teorisinin belirli tahminleriyle çelişkiye düşülüyor. Özellikle teorem bağımsız olarak hazırlanan iki sistemi ele alıyor. Her birine iki farklı durum verebileceğimizi düşünelim. Eğer bu durumlar aynı gerçekliğin sadece bilgi farklılıkları ise uygun bir ortak ölçümle kuantum mekaniğinin öngörülerine aykırı bir sonuç elde edilebiliyor. Teorem bunu göstererek dalga fonksiyonunun gerçek bir şey olması gerektiğini savunuyor. Yani onları ontik bir zemine oturtuyor. Tabii belirli varsayımlar altında. Bu deneysel testte en zayıf halka nerede? Kuantum teorisinde mi yoksa yaptığımız varsayımda mı? Bu teoremdeki kritik ayrıntı varsayımlardır. Hazırlık bağımsızlığı varsayımı iki ayrı sistemin fiziksel durumlarının tamamen bağımsız olduğunu söyler. Eğer bu varsayım geçerli değilse, örneğin sistemler arasında önceden bilmediğimiz bir korelasyon varsa, teoremin sonucu da geçersiz olabilir. Bu nedenle teorem büyük ses getirse de hemen herkes bunun koşullu bir sonuç olduğunu not eder. Dalga fonksiyonunun gerçek olduğunu kanıtlar gibi görünür. Ama aslında eğer ise şeklinde çalışır. Zayıf halka teorinin kendinden ziyade teoremin dayandığı ek kabullerde olabilir. Bu izleyiciye kendi eleştirel sorusunu sorması için bir davet. Acaba teorem mi yanlış yoksa bizim hakkında düşünmediğimiz gizli bir bağlılık mı var? Drummond burada temkinli bir duruş sergiliyor. Bir kuantum durumu ataması yaparken bu atama en azından ortak akla dayalı bilgi içerir. Hatta farklı bilgiye sahip iki ayrı gözlemci aynı fiziksel sistem için farklı kuantum durumları atayabilir. Yani durum ataması gözlemciden bağımsız olmayabilir. Bu ifade dalga fonksiyonunun içsel bir gerçeklik olmadığını direkt söylemez. Ancak basit bir şekilde içsel kabul etmenin de doğru olmayabileceğini gösterir. Örneğin Alice ve Bob adlı iki gözlemci düşünün. Alice sisteme dair belli ölçümler yapmış ve belirli bilgiler toplamıştır. Bob ise farklı bilgiler. Alice bu sisteme bir psi A durumu atayabilir.
Bob ise farklı verilerle Psi-B atayabilir. Bu iki durum Psi-A ve Psi-B aynı fiziksel sistem için farklı olabilir. Böyle bir senaryo durumun tamamen gözlemciden bağımsız, sistemin kendi özünde olan bir şey olamayacağını ima eder. Rovelli'nin ilişkisel kuantum mekaniği tam da bunu söyler. Kuantum durumu kime göre olduğu belirtilmeden anlamlı değildir. Bir gözlemciye göre tanımlıdır. Bu gerçekliğin farklı gözlemciler için farklı görünebileceği, aynı ölçüm dizisinin iki farklı gerçeği olabileceği anlamına gelir mi? İlişkisel kuantum mekaniği yorumuna göre olabilir. Ve bunda bir çelişki yoktur. Çünkü gerçeklik etkileşimle ilişkiseldir. Öte yandan kuantum bayesianizm gibi yaklaşımlar daha da radikal bir epistemik yorum sunar. Fuchs, Mermin ve Schack'ın savunduğu kübizme göre kuantum durumu bir gözlemcinin kişisel inancını, olasılıksal tahminini temsil eder. Born kuralı ise bu inancın tutarlı güncellenmesi için bir kuraldır. Yani bir kübist için dalga fonksiyonu tamamen öznel, ajan merkezli bir kavramdır. Doğa hakkında değil, gözlemcinin bilgisi hakkındadır. Ölçüm gerçekleşip yeni deneyim kazanınca dalga fonksiyonu sadece gözlemcinin inancının güncellenmesidir. Bayesçi istatistikçinin yeni veri geldiğinde olasılık tahmininin güncellemesi gibi. Bu yüzden kübistler kuantum mekaniğinde görünür paradoksların birçoğunun dil yanılgısından ibaret olduğunu, dalga fonksiyonunun nesnel gerçek sanmaktan kaynaklandığını söyler. Diğer taraftan psi-ontik görüşünü benimseyenler, yani dalga fonksiyonunu gerçek bir dalga veya alan gibi görenler, PBR teoremini ve benzeri sonuçları oldukça ciddiye alır. Onlar için PBR teoremi, bakın makul varsayımlarla psi-epistemik modelleri eledik, geriye psi-ontik olmak kalıyor şeklinde bir destek sağlar. Ancak yine de Leifer'in 2014'teki derlemesi gibi çalışmalar bize şunu hatırlatır. Bu tür teoremler varsayımlara hassastır ve sonuçları yorumlarken bu hassasiyet akılda tutulmalıdır. Leifer, PBR'nin dışında Hardy ve Kohlbeck-Renner gibi diğer argümanları da inceler ve bazı varsayımlarının daha az ikna edici olduğunu vurgular. Yani psi'nin gerçekliği meselesi henüz deneysel bir kararla neticelenmiş değildir. Aksine hangi varsayımları kabul etmeye istekli olduğumuza göre değişen ince bir tartışmadır. Aynı ölçüm dizisi iki farklı gözlemciye iki farklı gerçek üretebilir mi? Bu soru ile sizi en güncel ve felsefi tartışmanın kalbine götürüyoruz. Wigner'in arkadaşı gibi düşünce deneylerinde ortaya atılan durum budur. Bir ölçüm olayı ölçümü bizzat yapan için bir sonuç üretir. Ama harici bir gözlemci için o sonuç gözlemlenmemişken sistem farklı bir durumda tarif edilebilir. İlişkisel kuantum mekaniği yaklaşımları evet tutarsızlık yok çünkü gerçeklik gözlemciye göre tanımlanır derken klasik gerçeklik anlayışımıza alışkın olanlar için bu oldukça sarsıcıdır. Bu noktada spekülasyon etiketini belirterek bunun henüz net bir cevabı olmayan ve deneysel olarak doğrudan test edilmesi çok zor bir mesele olduğunu ima ediyoruz. Böyle bir iddiayı test etmek için ne gerekir sorusunu düşündürtmek istiyoruz. Videomuzu bitirirken özetle 3 noktayı vurgulayalım. Drummond'un çizgisini takip edersek kuantum durum bir parçacığın içsel yapısı gibi değil, o parçacığın gelecekte vereceği sonuçlar için bir olasılık reçetesi gibi davranıyor. Yani dalga fonksiyonu parçacığın içinde yüzen bir fiziksel dalga olmayabilir. Matematiksel bir harita olabilir. Kuantum mekaniğinde asıl dikkat çekici olgu farklı ölçüm türleri arasında kurulan istatistiksel dengedir. Tek tek ölçümlerde belirsizlik varken toplu sonuçlarda tutarlı bir düzen vardır. Bu düzen istatistiksel denge kuantum dünyasının gizemli yönünün büyük bir parçasını oluşturuyor. Teori bunu açıklamadan başarılı tahminler yapıyor. Psi-epistemik ve psi-ontik kavgası PBR gibi teoremlerle belirli sınırlara oturtuldu. Ancak bu teoremlerin sonuçları varsayımlara bağlı olduğundan tartışma tamamen bitmiş değil. Farklı yorum okulları kübizm, ilişkisel kuantum mekaniği gibi dalga fonksiyonuna farklı gerçeklik statüleri veriyor. Ortada net bir deneysel kazanan yok. Ama iddiaları sınamak için düşünsel araçlarımız, teoremler, düşünce deneyleri gelişiyor. Eğer dalga fonksiyonu gerçekten gerçek bir şeyse acaba nerede var oluyor? Bildiğimiz 3 boyutlu uzayda somut bir dalga alan olarak mı yoksa çok boyutlu soyut bir yapı içinde mi? Örneğin konfigürasyon uzayı veya Hilbert uzayında. Bir sonraki videomuzda tek bir soruya odaklanacağız. Dalga fonksiyonunu 3 boyutlu uzay içinde bir yere mi koymalıyız yoksa o daha büyük bir matematiksel yapıdaki çok noktacıklı bir gerçekliğin parçası mı? Kısacası psi dalga fonksiyonu uzay zamanında mı yaşar yoksa Hilbert uzayının derinliklerinde mi? Bu soruya dair iki zıt görüş inceleyip hangi noktalarda çeliştiklerini ve ne tür deneylerle ayrımın mümkün olabileceğini tartışacağız. Harita mı, arazi mi?
Dalga fonksiyonu bir harita, araç mı yoksa fiziksel arazi yani nesne mi? Bu metafor dalga fonksiyonunun bilgi mi gerçek mi olduğunu özetler şekilde size düşünme payı bırakıyor. Son olarak söylemek isteriz ki olasılık doğada mı yoksa zihinde mi? Olasılık nerede? Bu da olasılık kavramının ontolojisine dair düşündürücü soru. Kuantum olasılıkları fiziksel dünyada var olan şeyler mi yoksa biz gözlemcilerin zihinlerindeki bir hesaplama aracı mı? Dalga fonksiyonunun mahiyeti hakkındaki fikrinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.